Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, bebe yünü. Bununla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta 230 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 4 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle göstereyim ilmek sayısında. Şöyle 2, 2, 2 diye ayarlayacağız. Yani çift sayıda ayarladım. Şu anda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Sıradaki ikinci ilmeğimi bakın 1, 2. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkardım. Bunu örmeden aldım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Önce bir artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yaptım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. İkinci boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim örgümün. Evet, sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da yine arka boşluğundan şuradan bir ilmek çıkardım. Örmeden alıyorum bu çıkardığım ilmeği. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek şu şekilde tellendirmeden alırız inşallah. Evet, düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ikili ilmeğin birincisini düz, ikincisini ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramı da tamamladım. Ben lastiksiz başladım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın düz olan ilmeğimi ipi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğim ters olarak ördüm.
Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Ama ip kendimden tarafta olacak. Diğer ilmeğim ters. Ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, zaten ilmeğim düz olarak örüyorum. Bir sonrakini ters. Bir düz, bir ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Son sıramız 4. sıra arka yüzündeyiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın arkadaşlar. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek. Her modelde olduğu gibi. Şu anki görüntüsü bu. Bir kez daha kuralım isterseniz modeli. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2. ilmeğimin bakın. 1, 2. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım sol şişimi. Sağ şişimi. Şimdi soldaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önce şu ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Aldım. 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yani ilmek sayımızda eksilme olmuyor arkadaşlar. Önce şöyle bir artırma oluyor aradan ilmek çıkarınca. Daha sonra öndeki bu 2 ilmeği de düz örerek ikisini bir örüyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. İlmek sayımız tekrar yerinde. İlmek çıkardım aldım. İkili ilmeğimi de düz ördüm. Bir ilmek çıkardım ikinci boşluktan. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir aldım, düz ördüm. Sıra sonuna geldim. İlmeklerimi tamamladım bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıramızı tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyiz. 2. sırada yapmamız gereken kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın şöyle ikili gruplar halinde. 1. ilmeğimi düz ördüm. 2. ilmeğimi ters. 1. ilmeğim düz. 2. ilmeğimiz ters. Bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2. sıra arka yüzündeyiz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Bakın model yavaş yavaş belirginleşti şöyle.
Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Birinci ilmeğim düz, bakın bunu ipi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Arkasındaki ilmeği ters örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmek ters. Bir ilmek örmeden alalım. Ters olan ilmeğimizi örelim. Düzü örmeden alıyoruz. Ters olanı örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Son sıramız kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi, yani bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın model şöyle bir görüntüsü var. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz yaptık bunu. Bunda da tekstil tipi lastik ördüm. Bu lastiğin de kanalda yapımı var. İsterseniz linkini bırakabilirim. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle çıtı pıtı, hafif ajurlu modellerden. Modelin arka yüzü de bu şekilde. İki yüzünü de kullanabilirsiniz. Bakın burada gayet güzel. Farklı bir model çıkıyor arka yüzünde. İkisi de birbirinden güzel. Sizce hangi taraf daha güzel olmuş? Bu taraf, bakın, arka yüzü. Bu taraf ön yüzü. Arka yüzü daha şöyle kabarık kabarık. Ön yüzde daha değişik, farklı ve daha güzel bir model çıkmış ortaya. Siz de hangi tarafını beğendiniz, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu modelden, yani bu modeli çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Her türlü projelerinizde yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, şal yapımında kullanabilirsiniz. Daha kalın iplerle bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Yani çanta örerken kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.